Hepimiz modern hayatın koşturmacasında zaman zaman kaybolmuş hissediyoruz, değil mi? Peki ya aradığımız o anlam pusulasını 1000 yıl öncesine, Farabi'nin o müthiş bilgeliğine çevirirsek ne olur? Gelin onun felsefesinin bugünün karmaşık sorunlarına nasıl bir ışık tuttuğunu hep birlikte keşfedelim. Gerçek mutluluk nedir? İşte bu soru, peşinden koştuğumuz onca hedefe rağmen bir türlü tam olarak tatmin olamadığımız modern dünyamızda hepimizin zihnini kurcalıyor. Belki de yolumuzu kaybettik ama cevap hiç beklemediğimiz bir yerde, 1000 yıl önce yaşamış bir düşünürün satırları arasında olabilir. Bu sorunun cevabını bulmak için gelin önce en başa gidelim. Mutluluk kavramının felsefedeki kökleri nereye dayanıyor bir bakalım. Aslında her şey Aristoteles'in bu temel fikriyle başlıyor. Eudaimonia diyor buna, yani mutluluk. Başka bir amaca hizmet eden bir araç değil, hedefin ta kendisi. İşte Farabi gibi büyük İslam filozoflarının devralıp bambaşka bir boyuta taşıyacağı o büyük miras da tam olarak bu fikirdi. Ve evet, işte o köprüyü kuran kişi. Bu bölümdeki rehberimiz Farabi'nin ta kendisi. Antik Yunan'ın mirasını alıp İslam'ın altın çağında öyle bir yorumladı ki, ortaya zamanın ötesine geçen, bugüne bile seslenen bir bilgelik çıktı. Yolculuğumuzdaki rehberimiz, İslam felsefesinin kurucu babalarından Batı'da Al-Farabius olarak tanınan büyük düşünür Farabi. Bakın, bu ünvan aslında her şeyi anlatıyor. Düşünsenize, birine ikinci öğretmen deniyor. Çünkü Farabi, Aristoteles'in mantık ve felsefe sistemini İslam düşüncesiyle o kadar ustaca harmanladı ki, felsefe tarihinde birinci öğretmenin, yani Aristoteles'in doğal varisi olarak kabul edildi. Bu, onun entelektüel dehasının en net kanıtıydı. Farabi'nin hayatı, kelimenin tam anlamıyla bir bilgelik yolculuğuydu. Orta Asya'daki doğduğu topraklardan çıkıp, dönemin bilim ve kültür başkentleri olan Bağdat, Şam, Halep gibi şehirlere gitti, en büyük alimlerden dersler aldı, onlarla tartıştı. İşte bu seyahatler, onun felsefesini derinden şekillendiren o büyük entelektüel serüvenin ta kendisiydi. Peki, gelelim asıl soruya. Farabi'ye göre mutluluğa nasıl ulaşılır? İşte şimdi onun felsefesinin tam kalbine iniyoruz. İşte bu karşılaştırma bence günümüz insanı için en çarpıcı olanı. Modern dünya bize sürekli dışsal hedefleri pompalıyor, değil mi? Daha fazla para, daha fazla şöhret, daha fazla güç, ama Farabi 1000 yıl öncesinden sesleniyor ve diyor ki, asıl yolculuk dışarıya değil, içeriye doğrudur. Ona göre mutluluk biriktirilen bir şey değil, geliştirilen bir karakter meselesidir. Yani Farabi için olay bu kadar net. Gerçek ve kalıcı mutluluk ancak aklı ve karakteri mükemmelleştirerek ulaşılabilecek içsel bir haldir. Dışarıda fırtınalar kopsa bile sarsılmayan, sağlam bir iç kale inşa etmek gibi bir şey bu. Fakat durun, hikaye burada bitmiyor. Farabi'ye göre bu içsel yolculuk denklemin sadece bir yarısı. Çünkü o, bireyin mutluluğuyla toplumun sağlığı arasında asla koparılamayacak bir bağ kuruyordu. Bu söz ne kadar derin, değil mi? Aslında tüm düşüncesini özetliyor. Birey ve toplum birbirinin aynasıdır. Birindeki bir iyilik diğerini aydınlatır, birindeki bir bozulma diğerine de yansır. İşte tam da bu yüzden Farabi'nin ahlak felsefesini siyaset felsefesinden ayrı düşünemeyiz. Yani ona göre tek başına ben kendimi kurtarayım, mutlu olayım demek pek mümkün değil. Çünkü mutlu bireyler ancak ve ancak adil ve erdemli toplumlarda yeşerebilir. Şimdi burada çok ilginç bir detay var. Farabi, mantık konusunda Aristoteles'e o kadar hayran ki ona ikinci öğretmen diyor. Peki neden siyaset felsefesinde rotasını Platon'a çeviriyor? Cevap aslında oldukça pratik. O dönemde Aristoteles'in meşhur Politika eseri İslam dünyasında henüz tam olarak tercüme edilip tanınmıyordu. Bu yüzden Farabi de Platon'un idealist devlet modelinden ve filozof kral fikrinden çok daha fazla etkilendi. Farabi'nin dehası sadece felsefeyle sınırlı değildi. Hatta yanından bile geçmez. O, kelimenin tam anlamıyla bir polimattı. Yani birçok alanda uzman olan çok yönlü bir bilgindi. Şu listeye bir bakın. İnanılmaz, değil mi? Mantıktan müziğe, sosyolojiden tıbba, siyasetten matematiğe. Farabi için bilgi bir bütündü, parçalara ayrılamazdı. Ve bu alanların her birinde kendisinden sonraki yüzyılları derinden etkileyecek başyapıtlar kaleme aldı.
Felsefenin ötesindeki dehasına somut bir örnek verelim mi? Müzik. O sadece bir filozof değil, aynı zamanda ses fiziği, akustik ve müzik teorisi üzerine çığır açan devasa bir eser yazmış bir müzikologtu. Büyük Müzik Kitabı adlı bu eseri yüzyıllar boyunca hem doğuda hem de batıda temel başvuru kaynağı oldu. Peki, 1000 yıl önce yaşamış bir filozofun bu bilgelik dolu sözleri bizim bugünkü dijital çağ karmaşamızda ne işe yarayabilir? Bize nasıl bir yol gösterebilir? İşte Farabi'nin bize bıraktığı o felsefi pusulanın 4 ana yönü. Birincisi, mutluluğu satın almaktan çıkarıp olmak eylemine, yani bilgi ve erdeme bağlıyor. İkincisi, sadece bilmenin yetmeyeceğini, o bilgiyi karaktere dönüştürmek gerektiğini söylüyor. Üçüncüsü, bireysel kurtuluş diye bir şey olmadığını, hepimizin aynı gemide olduğunu hatırlatıyor ve dördüncüsü, ahlaklı yaşamı daha büyük manevi bir anlam arayışının vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor. Ve bu bölümü Farabi'nin tüm felsefesini özetleyen o can alıcı soruyla bitirelim. Bireysel mutluluğumuz erdemli bir toplum olmadan gerçekten mümkün mü? Belki de modern çağdaki o derin anlam arayışımızın cevabı kişisel gelişim kitaplarında değil, hep birlikte daha iyi bir toplum inşa etme çabasında saklıdır. Ne dersiniz?